Dikkat dikkat! Corendon Sportox uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sportox şimdi başlıyor. Ersin'cim teşekkür ediyorum dedi. Allah'ım dedim. 1 numarada Fatih Terim vardı, 2 numarada Arda Turan vardı, 3 numarada Ersin Düzen vardı. O ona Aziz Efendi diyor, öbürü ona Saadettin Efendi diyor. Bitti mi diyor, bitmedi diyor. Sosyal medyayı yok saymıyorum ama ben sosyal medyayla yaşamıyorum. Yani bu bir tesadüf aslında ama benim çocukluk aşkımdı. Abi bu maçı da sen anlat, abi onu da sen anlat, abi sen çok iyisin. Bu noktada hem senin hem de Acun Ilıcalı'nın hakkını vermem lazım. Evet. Türkiye'de benim o anki duygumu anlayabilecek belki de en nadir insanlardan Doğru, bir tanesi. Doğru, çok doğru. Eski Nou Camp Avrupa'nın en büyük statlarından birisidir ama ambiyans ve atmosfer olarak benim hiç haz ettiğim bir stat değildir. Merhaba, Corendon Sportox izleyicileri. Bugün çok sevdiğim Türk medyasının son döneminde yükselen bir yıldız arkadaşım, kardeşim Ersin Düzen'le birlikteyiz. Sevgili Ersin, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet abi beni programa davet ettiğin için. Ben teşekkür Seninle ederim. beraber olmak çok keyifli. İlk defa. Evet, ilk defa değil mi? Yıllardır bu kadar tanışıp ilk defa beraber aynı programdayız. Ama abartmıyorum. Yani hakikaten son dönemde Türk medyasının yükselen yıldızlarından birisi. Estağfurullah. Sadece moderatör de değil, yorumcu olarak da değil, haberci olarak da inanılmaz bir gelişme kaydettin benim gözümde. Mourinho ve Okan Buruk kavgasında oradaki diyalogları da aktaranlardan biriydin sanıyorum ilk defa Türk medyasında. Evet, son derbi mücadelesinde Okan Buruk'un Mourinho'nun yanından geçerken ne söylediğini TV100'deki haber bülteninde orada izleyicilerimize aktarmıştım. Keyif alıyorum, çok seviyorum bu işi. Neredeyse 30 sene oldu aslında. 30 seneden beridir de dediğin gibi farklı alanlarda, farklı yerlerde bu işi nereden aklına geldi? Yani aklına geldi derken bir kariyer planın var mıydı? Yok, hiçbir zaman olmadı. Nasıl başladı peki? Yani bu bir tesadüf aslında ama benim çocukluk aşkımdı. Yani bunu birçok kez dile getirdim. En büyük hayalim çocukken böyle 5-6 yaşlarında kendi kendime hep evde maç anlatırmışım zaten. Spor spikeri olmayı hayal ettim. Hep maç anlatmayı hayal ettim. O dönemlerde tek kanallı televizyon, sadece TRT'den yayınlanan, haftanın 2 günü canlı yayınlanan maçlar. Sadece radyodan bütün maçları takip ettiğimiz noktada ben de kulağımı radyoya dayar. Sürekli radyoyu dinleye futbol aşkımı o şekilde. O zaman tabii benim Diyarbakır'da ve Elazığ'da çocukluk yıllarım geçtiği için ben Zonguldak doğumluyum. Ama sonrasında 1979'da Diyarbakır'a gidiyoruz. 82'de Elazığ'a gidiyoruz 3 sene kaldıktan sonra. O dönemler hep İstanbul'dan uzak ve İstanbul'a hasretle bakan, radyodan bazen de TRT1'den o esnada maçları takip eden bir çocuk olduğumu düşün. Ve o dönemde hep kendini de maçı anlatan, elinde böyle tarak varmış mesela, tarağı alıyormuşum. Saç fırçası, annemin saç fırçasını alıyormuşum. Onu kendime mikrofon yapıyormuşum, hep anlatıyormuşum böyle. Öyle başlayan bir süreç. Peki nasıl adım attın profesyonelliğe? Ben 1992'de Denizli'deyken o zaman özel radyolar açıldı. İlk radyo programı yapmaya başladım Denizli'de. Hatta Venüs FM radyonun adı. Türkiye'nin de ikinci özel radyosu. Ardından da Eskişehir'e gittim. 4 sene Eskişehir'de üniversitede okurken orada da hem radyo hem televizyon programı yaptım. Tabii benim hayalimi gerçekleştirmem için İstanbul'a gelmem gerekiyordu. 1997'de İstanbul'a geldim. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk etapta Kral TV, Kral TV'den sonra Star, Star'dan sonrasında da istediğim hayali gerçekleştirdiğim maç anlatımlarına başlamış oldum böylelikle. Evet. İlk anlattığın maçı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin stadında Fenerbahçe Kocaeli Spor maçını anlattım ben. Ya da Fenerbahçe İstanbul Spor ama Kocaeli Spor olabilir. Radyodan maçı anlatmıştım. Radyodan. Evet. Ama benim ilk anlattığım maç Eskişehir'de kulakları çınlasın. Mithat Körler'in radyosunda o zaman genel yayın yönetmenliğini yapıyorum ben. İlk defa alt ligdeki bir maçın radyodan anlatılması. Mithat abinin Mercedes marka bir otomobili vardı. Araç telefonu var. Araç telefonundan ben Eskişehir'e maç anlatıyorum. İnegöl'e gitmiştik biz. İnegöl maçı vardı. İnegöl Eskişehir maçı vardı. İlk anlattığım maç oydu. Ne günlerdi diyorsun. Evet. Yani 1992, 92, 94 falan yani. Bir şey merak ediyorum. Aslında hakemlere de çok sormak istediğim bir şey bu ama şimdi hakemler mutlaka bir tarafa doğru bir sempati hissediyorlardır ama kararlarında bu sempatiyi yansıtmıyorlardır. Bunu anlayabilirim. Peki siz sunucular, moderatörler, spikerler bir maçı anlatırken sempati duyduğunuz bir takıma karşı o tarafsızlığı nasıl dengeleyebiliyorsunuz? Abi o mikrofonun başına geçtiğin anda aslında o duyguyu kaybediyorsun. Şimdi tabii anlattığım maçın niteliği de önemli burada. Bir Avrupa maçıysa tabii ki başka bir duyguyla anlatıyorsun. Lig maçıysa başka bir duyguyla anlatıyorsun. Avrupa'daki bir Şampiyonlar Ligi veyahut da başka takımların maçıysa o zaman daha rahat anlatıyorsun aslında.
bir stres yaşamadan. O maçın coşkusunu daha iyi bir şekilde. Ama benim anlattığım dönemlerde tabii sosyal medya yoktu. Şimdi sosyal medyada kusursuza yakın bir maç anlattığını düşündüğün bir spikerin de sosyal medyaya girdiğin anda eğer o maçı izlemiyorsan çok kötü bir maç anlattığını düşünebilirsin. Böyle bir ortam var şu anda. O yüzden ben anlattığım dönemlerde şanslıydım ama 2016 sonrasındaki süreç içerisinde mesela sosyal medyada ben Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'daki milli maçlarımızı anlatmıştım. Hani milli maçların başarısızlığın sorumlularından birisi olarak ben vardım mesela. Ama 2014 Dünya Kupası'nda Brezilya'daydım o zaman. Yine TRT'de maç anlatıyorum. En çok gollü maçlar benim maçlarıma denk gelmişti. Gazeteler filan, internet siteleri beni haber yapmıştı işte. Maçlarında gol yağmuru var filan diye 7-1'lik mesela. maçı da Brezilya Almanya 7-1'lik Onu maçı. Yalçın abi anlatmıştı. Yalçın mı? Evet. Ben o işte, maçtaydım çünkü de onun için hatırlıyorum. İspanya-Hollanda maçını anlatmıştım. Yani bayağı bir böyle gollü maçlar vardı. Hatta Fransa-İsviçre maçı vardı yanılmıyorsam 5-2 biten. Böyle 5-6 gollü, 7 gollü maçlar vardı benim maçlarımda. Gol ortalamam benim 4.5'u geçmişti. Evet. Öyle olunca tabii herkes şunu yazıyordu sosyal medyada. Abi bu maçı da sen anlat. Abi onu da sen anlat. Abi sen çok iyisin. Abi benim iyiliğimle alakalı yok. Milli takım mesela biliyorsun işte oradaydık zaten Fransa'da. Milli takım başarısız olduğu dönemde 1 numarada Fatih Terim vardı. 2 numarada Arda Turan vardı. 3 numarada Ersin Düzen vardı. Yani koca milli takımın başarısızlığının 3 nedeni vardır değil mi? 3 nedeni vardı. Üçünden biri de bendim yani. Öyle bir Eskiden durum. bu topluydu biliyorsun. Medya derlerdi, geçerlerdi. Tabii, Şimdi evet. artık daha da özele inmeye başladı. Tabii. Sosyal medya olunca öyle oldu. Sosyal medya demişken yani şuna çok dikkat ediyorum. Televizyonda bir taraftasın, gazetelerde maç yorumların oluyor. YouTube'da pek çok programın var, katıldığın, modere ettiğin, hatta konuk olarak, yorumcu olarak katıldığın programlar da var. Bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsun ve sosyal medyadan nasıl korunmaya çalışıyorsun? Ruhunu nasıl koruyorsun? Çünkü inanılmaz bir baskı var sosyal medyada. Sosyal medyanın ilk yani başlangıcı yanılmıyorsam 2009-2010 civarı. Ben de o zaman o dönemki adıyla Twitter ilk girişimle birlikte özellikle orası başka bir yerde aslında. Onun öncesinde mesela sosyal medya yokken Ekşi Sözlüğü ben kendime çok yakın hissediyordum. Orayı çok takip ederdim. Orası da bir bilgi kaynağı gibiydi. Ekşi Sözlüğün ilk zamanları. Bir merak ettiğim bir şey olduğunda ya da insanların yorumunu görmek istediğimde, okumak istediğimde oraya girer bakardım. Orada çok değerli yazarlar vardı. O dönemler gerçekten çok ayrı bir yerdeydi Ekşi Sözlük. Sonrasında Twitter açılması, Twitter'da insanların kendi yorumunu yapması. Benim tabii takipçi sayım özellikle transfer döneminde verdiğim haberler. O zaman NTV Spor'daydım ben. Verdiğim haberlerle birlikte ki haberlerin doğruluğu ve hep böyle önemli haberleri de vermiştim. Sonrasında insanların sosyal medyada ciddi bir takipçi kitlesi oluştu benim. Hesabım gitgide büyüdü. Sonra tabii artık sosyal medya başka bir noktaya evrildi. Ben o dönemlerde sosyal medyaya nasıl bakıyorsam şu dönemde de aynı bakıyorum. Sosyal medyayı yok saymıyorum ama ben sosyal medyayla yaşamıyorum. Sosyal medyaya göre yorumlarımı hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Onlar böyle söylerler, tam tersini yapayım ya da bunlar böyle hoşuna gider, bu yönde yorum yapayım düşüncesi hiçbir zaman olmadı. Çünkü benim için orası kendi meslek hayatımı oraya direkt olarak böyle içine her türlü şekilde sokacağım bir alan değil. Ama orayı hiçbir zaman değersizleştirmiyorum. Benim için çok değerli. Koruyorsun? Efendim? Ruhunu nasıl koruyorsun? Örneğin en son sevgili Acun Ilıcalı ile programda bir tırnak içinde söylüyorum tartışma yaşadık. Doğru. Şimdi bu tartışmada taraf olanlar var, seni eleştirenler var, Acun'u eleştirenler var. Dolayısıyla bu eleştirilerden de ruhunu korumak gibi bir durum var ortada. Hani o linçten kendini nasıl sakınabiliyorsun sosyal medyadaki linçten? Mehmet abi şöyle, ben eğer birileri bir şey yazacak, birileri bir şey diyecek, aman ne derler, aman ne yazarlar diye program yapıyorsam eğer o koltuğa oturuyorsam, maç anlatıyorsam eğer oraya oturuyorsam ben bu işi yapamam. İmkanı yok, yapamam yani. Asla ve asla hiçbir zaman o düşünceyle başlamadığım için işe, o düşünceyle de devam etmiyorum o işe. O yüzden yani kendimi bir koruma alanım var mı? Açıkça söylemek gerekirse inan hiçbir zaman olmadı. Hiç olmadı. Böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Hiç hissetmedim. Peki buradan şeye gelelim. Acun Ilıcalı ile yaşanan o son krize gelelim. O krizi nasıl yönettiniz, nasıl aştınız? Çünkü sonrasında Acun Ilıcalı'yı programa konuk edebilmek de bir gazetecilik başarısı aslında baktığınız zaman. Teşekkür ederim. Yani şöyle, şimdi Acun Ilıcalı'yla benim yıllardır birbirimizi tanırız ama birbirimizle hiçbir zaman bir böyle gerçekten sürekli görüştüğümüz bir samimiyetimiz olmadı. Yani birbirimizi tanıyan, birbirimize değer veren, birbirimizle karşılaştığımızda da sevgimizi, saygımızı gösterdiğimiz, yani benim için öyleydi. Onun için de ben de aynı şekilde olduğumu her zaman bilmişimdir. O tartışmadan sonraki süreçte ilk etapta tabii telefonla
telefonla bir görüşme durumu olabilirdi. Fakat Dominik'e gitmişti. Sonrasındaki süreçte ben Dominik'ten geldikten sonra yüz yüze bir şeyleri konuşabilmenin daha iyi olabileceğini paylaştım kendisiyle. O çünkü telefonla konuşmak istedi benimle. Hani arada bir sıkıntı olmaması açısından. Birbirimizi çünkü yanlış anlayabildiğimiz durumlar oldu. O program diye. sanıyorum tamamen bir yanlış anlaşılma üzerine kurgulanmış programdı. Yanlış anlaşılan bir programdı. Doğru. Ve sonrasında biz bir arada olduk, oturduk, konuştuk ve konuştuktan sonra o da beni anladı, ben de onu anladım ve zaten hiçbir zaman bir problemimiz de söz konusu değildi. Sonra kendisine şöyle bir durum olmadı. Yani onu yaşadık, akabinde geldi. Ben zaten yaklaşık 1-1,5 aydan beridir kendisini programıma davet etmiştim ve beraber program yapmayı planlıyorduk. Ve zaten aramızda bir sıkıntı olmadığından dolayı o programı da sonrasında devam ettirdik, yaptık yani. Bu noktada hem senin hem de Acun Ilıcalı'nın hakkını vermem lazım. Evet. Çünkü Acun Ilıcalı çok ayrı fikirlerde dahi olsanız tartışılabilen, Tabii, evet. konuşulabilen ender yöneticilerden biri. Katılıyorum. Ender diye tırnak içinde söylüyorum bunu. Hiçbir düşüncesine katılmasanız bile Acun Ilıcalı sizi dinler, doğru ya da yanlış kendi görüşünü ifade eder. Bu anlamda hem seni hem de Acun Ilıcalı'yı gerçekten tebrik ediyorum. Yani ben onu bir yönetici olarak anladım. O beni bir televizyoncu olarak anladı. Aslında birbirimizi anlayabileceğimiz, ikimizin de bu anlamda çok önemli tecrübeleri var. Ve ben zaten kendisine beni televizyoncu olarak düşündüğünde daha iyi anlayabileceğini ifade ettiğimde o zaten beni o zaman çok daha Kendisi iyi bir de şekilde... televizyoncu evet, çünkü. Aynen. Çünkü ve Türkiye'de benim o anki duygumu anlayabilecek belki de en nadir insanlardan Doğru, bir tanesi. Doğru, çok doğru. Peki Ersin, maç anlatmak, moderatörlük yapmak, yorumculuk yapmak, öte yandan habercilik yapmak. Bütün bu son dönemde yaptığın işleri dışarıda bırakarak söylüyorum. Ayrı bir noktaya koyduğun bir programın. İnan bana yani şu anda hani düşünmek Hepsi için benim evlatlarım mı diyorsun? Yani birbirini ayırt etmek çok kolay değil. Hepsinin ayrı bir kıymeti var. İlk başladığım andan itibaren yani ben mesela Süper Frikik programına Güntekin Kanal D'ye transfer olmuştu. Kanal D'ye gittiği anda Star TV'de o zaman Süper Frikik programı vardı. Ve ben Süper Frikik'i sunmaya başladım. Mesela benim meslek hayatımda Süper Frikik'in çok ayrı bir yeri vardır. Sonrasında yaptığım Telegol programı Star TV'de. Devamında ATV'ye geçtiğimde Santra. Sonrasındaki süreçte NTV Spor'da yapmış olduğum programlar. Oradan TRT 11 sene TRT'deki stadyum programı. Akabinde dijitale geçiş yapmam, dijitaldeki tecrübem. Şimdi TV100 ekranlarında yapmış olduğum 2 tane ayrı program. Sağ dışının ayrı bir etkisi, ayrı bir bana vermiş olduğu ayrı bir haz Benim var. en sevdiğim programlardan biri yani var. Evet. Orada acayip bir İbrahim Seten, Haluk Yürekli, Murat Aşık'la birlikte yani öyle bir enerji içerisindeyiz ki o programın bana verdiği keyif, haz başka. İzleyicilere keza aynı şekilde. Futbolun yüzünde hem Volkan Hoca ile başladık. Ümit Karan ve Tümer'le birlikte. Orası da ayrı bir keyif veriyor. Dijital başka bir şey. Yani birbirinden ayırt etmek çok kolay değil ya. Bunun arasında yaptığım çok şey var. Bunun arasında aynı zamanda anlattığım dünya kadar maç var. Her birinin ayrı. Yani Dünya Kupası'nda da maç anlattım. Avrupa Şampiyonası'nda da. Milli takımın da maçını anlattım. Ne bileyim Inter Milan derbisini de anlattım. Şimdi bunların hiçbirisini birbirinden ayırt edebilmek mümkün değil yani. Bir program sürecini anlatır mısın bana? Nasıl yani başlıyor? Saha dışının ya da maç sonrası bir programın nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyorsun? Ya Mehmet abi şöyle, beni aslında kendim anlattığımda insanlar çok iyi anlayamayabilirler ama sonrasında benim nasıl bir hazırlık sürecinde olduğumu görünce bu kadar da olmaz falan diyorlar yani mesela. Şimdi çok fazla konuşmaz derler benimle ilgili program hazırlığında. Bunun sebebi de ben kendi programıma öyle bir hazırlanırım ki aslında bambaşka bir dünyanın içerisine giriş yaparım. Mesela maçları çok dikkatli izlerim. Kendim not alırım. Bununla birlikte programın akışını kendim yazarım. KC'lerine kadar bütün her şeyini ben hazırlarım. Stadyumda yaptığım dönemde de burada da mesela programın içerisine bir kaset girecekse onun metni, seslendirmesi, bütün görüntülerin bulunması, bunun montajıyla aynı zamanda ilgilenilmesi. Belki 1 saat, 1,5 saat süren bir programın aslında benim için öncesinde gündüz saat 12'den, yarımdan, 1'den itibaren başlayan bir süreç vardır. Stadyumda daha yoğundu bu. Çünkü maç görüntüleri de vardı. Bir an bile görüntünün hiçbir şekilde kaçmaması açısından affedersin tuvalete girsem cep telefonumla o esnada maçı açar ve o vaziyette giderdim yani. Bir şeyi kaçırmayayım. Aman izleyicilerimize herhangi bir konuda benim gözümden kaçan bir şey olursa sonradan mahcup olmayayım düşüncesiyle. Uzun bir süreci var yani açıkçası ve çok fazla konuşmam mesela. Maçları da tek başıma izlemeyi tercih ederim. Konuşulan ortamda maç izlenmesinden de hiçbir şekilde hoşlanmam. Peki programı sunarken bir yönetici ya da etkili bir isim aradığını varsayalım. Ki mutlaka oluyor bunlar. Bu krizi nasıl idare edebiliyorsun? Örneğin herhangi bir yoruma karşı bir reaksiyon gösteriyor bir yönetici. Örneğin en son işte yaşadığımız Acun Ilıcalı krizinde olduğu gibi. Ya da bir futbolcu, bir teknik adam doğrudan mesaj atıyor, telefon açıyor ve bir kriz yaşıyorsun o anda. O
krizi nasıl yönetiyorsun? Yani yayın esnasında yaşadığım, hani konuğumla birebir yaşamış olduğum durumun dışında ben programı yaparken başka bir mesaj geldiğinde hiçbir zaman etkilenmem. Ama birine bir söz hakkı doğduysa söz hakkını mutlaka programda kullanırım. Yani birisi bağlanmak istediğinde, birisi kendisini ifade etmek istediğinde ya da yayında geçen bir yorum üzerine bir açıklama gereği duyduğunda mutlaka ona söz hakkı veririm. Asla hiçbir zaman kişilerle direkt olarak bir polemiğe girmem ya da yok da saymam. Yayında bir konuğum varsa karşı tarafın mesaj üzerinden kendisini ifade etmesini arzu ederim. Çünkü konuğumla birebir bir diyalog ve bir problem yaşanabilir. Ve bir anda o tartışma aslında bütün her şeyin önüne geçebilir. Böyle bir şeyi de arzu etmem. Benim biraz iş işleyişim hep böyle oldu. Yani insanlar şundan belki bazen daha fazla hoşlanırlar. Biri varken başka birisinin bağlanması, karşılıklı bağırış çağrışla birlikte tansiyonun yükselmesi, reytingler geliyor falan. Ben mesela o yönde değil, aslında programın ana konusu neyse onu mutlaka o bütünüyle birlikte insanların daha fazla görmesini arzu eden birisiyim. Anlık 1,5, 2, 5, 10 dakikalık bir kesit, o kesitin çok fazla izlenmesi benim çok fazla aslında tercih ettiğim bir durum değil. Mesela Acun Ilıcalı ile olan bölüm bir yayıncı olarak benim doğrusu tarzım olan bir bölüm değil. Milyonlarca belki kesit olarak sosyal medyada orada burada her yerde paylaşıldı. Ama bu ben değilim. Yani benim bundan haz eden bir yayıncı hiçbir zaman olmadım ben. Buna ihtiyacı olan bir adam da olmadım. Ve ben bundan üzüntü duydum mesela. Bu yaşanan şeyin çok fazla ön planda olması. Çünkü benim yoğurt yiyişim bu değil. Peki Ersin, eşin sevgili Seyhan Şaşko da aynı zamanda bir yayıncı. Tabii benim rakibim aynı zamanda. Senin rakibin. Aynı günler karşı karşıyayız bir de. Peki karşılıklı olarak birbirlerinizi eleştirdiğiniz dönem oluyor mu? Zaman zaman. Oluyor. Oluyor tabii. Yani birbirimizle konuştuğumuzda o kendi tespitlerini, ben kendi tespitlerimi mutlaka ifade ediyorum. Ben onun sözünü dinlerken bir itirazda bulunmuyorum ama ben onunla ilgili bir yorum yaptığımda en son dün akşam mesela yani o bazen kabullenmekte, yani şöyle benim eleştirilerimi kabullenmekte demeyeyim de benim bazı tespitlerle ilgili olarak söylediklerime itiraz ettiği noktalar daha fazla oluyor. Kadınlar her zaman haklıdır. O yüzden zaten. O yüzden. Buradan ama ona şanslıyım. Sonuçta Seyhan gibi gerçekten çok değerli bir eşimin olmasından dolayı ayrıca mutluyum. Çünkü sen de biliyorsun ki bizim işimiz çok yoğun. Bizim ne bayramımız var, ne yılbaşı var, ne tatilimiz var. Sezon bitiyor, transfer dönemi başlıyor. Transfer dönemi bitmeden yeni sezon başlıyor. Bu yoğunluğa anlayışla bakabilecek, bu yoğunluğu gerçekten içinde bulup da aynı şekilde yaşayabilecek bir insanla birlikte bir evliliği sürdürebilmek ancak aynı sektörde olduğunda daha iyi oluyor. Sonuçta Seyhan benim. Ben onun derdinden anlayabiliyorum. Bu anlamda da ikimiz de aslında çok şanslıyız. Evet, buradan da sevgili Seyhan'a sevgilerimizi gönderelim. Maç anlatmak mı, moderatörlük yapmak mı? Ya şöyle aslında, şimdi sosyal medya olmasaydı sonuna kadar maç anlatmak derdim. Maç anlatmak çünkü benim çocukluk hayalim. Sonuçta ayrı bir duygusu var. Hele ki Şampiyonlar Ligi 8 sene Star'da. Sonrasında TRT döneminde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonaları, Konfederasyon. Ya benim şöyle maç anlatma kariyerime baktığımda eksik hiçbir şey yok. Bütün kulvarlarda maç anlatmışım ben. En altından en üstüne kadar hepsinde maç anlatmışım. O duygu çok farklı tabii ki. Ama şimdi mesela maç anlatsam sosyal medyadan baktığımda o anlattığım keyfi gerçekten sonrasında yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Yani Türkiye'de şu anda çok iyi bir maç anlatıcısı sosyal medyaya göre yok. Yok. Ama olağanüstü maç anlatan çok keyif aldığım arkadaşlar var yani. Mutlaka var Türkiye'de. Yani ben de tek tek isim zikretmek istemiyorum ama keyifle izlediğim arkadaşlarım var. Yıllar sonra bir Ersin Düzen nasıl anılmalı sence? Hadi bakalım. Çok acayip bir soru ya. İşini iyi yapan bir insan olarak anılmak herhalde benim şu an nasıl hoşuma gidiyorsa o zaman da aynı şekilde. Yani bir gün yok olup gittiğimde de Ersin işini iyi yapıyordu, Ersin dürüst adamdı, Ersin temiz adamdı demeleri benim hoşuma giderdi yani. Her şey kirleniyor biliyorsun. Evet. Yani dünyada, Kesinlikle. Türkiye'de her şey çok çabuk kirleniyor. Ben bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Kendim için de dileğim aynı. Umarım aynı dileklerle karşılaşırım. Saygın bir isim olarak veda etmek dünyanın en güzel şeyi herhalde. Tartışmasız kesinlikle. Ben de kendi adıma kısaca tekrar programın başında söylediğimi tekrar söyleyeyim. Hakikaten son dönemin yükselen yıldızısın spor medyası açısından. Eyvallah abi, hep beraber. Ve aynı zamanda da saygın bir ismisin. Teşekkür ederim. Onun için Sağ de olun. seninle birlikte program yapmak da seni izlemek de bir keyif. Tabii arkadaşlarımızla beraber bir ekibimiz var, yorumcularımız var. Hep beraber bu işin içerisine bir şeyler koyuyoruz. Öyle büyüyor, öyle aslında. Yani bu sadece benden kaynaklı bir durum asla
ve asla değil. Yani ben tek başıma konuşurum, ederim belirli sayıda ama benimle beraber diğer arkadaşlarımın katkısıyla birlikte, arkadaki yine kamera önünde görünmeyen arkadaşlarımızın katkısıyla beraber bu iş daha fazla büyüyor, daha güzelleşiyor, daha kıymetli oluyor. Hangi koltukta seyahat etmeyi seversin uçakta? Hiç fark etmez. Öyle mi? Hiç öyle bir takıntım yoktur. Business, orta ama genellikle koridorda olmayı arzu ederim. Koridorda olma arzumda biraz uzun boylu olduğum için ama en arkada da yolculuk etmişimdir. En önde A1'de de yolculuk etmişimdir. Evet. Bira mı diyorlar? Ne? Bak onu bile çok fazla bira. ben çünkü koridorcuyum. Öyle mi? Evet. Evet, ben de öyle. Ona dikkat ederim. Yani aslında cam tarafında bakıp da dışarıyı izleyip o şekilde yolculuk etmeyi de arzu ederim. Ya da kafamı şöyle koyup da uyuklamayı da çok severim ama boyum biraz müsaade etmiyor benim. O yüzden mutlaka daha rahat edebilmem için en azından koridora ayaklarımı şöyle hani ayaklarımı uzatmıyorum tabii ki. Şöyle sol ayağımı en azından koridora koyabiliyorum ya da sağ ayağımı koyabiliyorum. O yüzden. Şimdi bunu şunun için sordum. Biliyorsun Correndo'nun bir uçuş kartı sorusu var. Şimdi sana o soruyu biraz uzun bir soru. Onu okuyacağım. Dünyanın en güzel statlarında çok önemli maçlar anlattın. Ki kimi zaman da 2014'te Dünya Kupası'nda da birkaç maçta karşılaşmıştık seninle. Evet, doğru. San Siro'da Milan-Inter derbisi de bu maçların arasında. Ki hakikaten değil mi? Milan-Inter, Roma-Lazio derbileri. Milano, Correndo'nun Avrupa'daki en önemli uçuş noktaları biliyorum. arasında. Bu tip dünya derbilerini statta anlatmak, hele öylesine bir muhteşem bir statta anlatmak nasıl hissettiriyordu sana? Milan tarafı San Siro, Inter tarafı Giuseppe Meazza olarak adlandırıyor. Orası benim aslında en fazla maç anlattığım yer. Star'daki Şampiyonlar Ligi döneminde en çok Inter, en çok Milan, hatta en çok Milan-Inter maçlarını anlatan birisiyim. Bu yüzden Corendon Airlines'ın da Milano'ya tabii sürekli olarak uçuşlarının olması da bir tesadüf oldu. Hatta kariyerimin en önemli maçlarından bir tanesi de Milan-Inter derbisidir. 2004 yılında o olaylı Dida'ya yabancı madde atıldıktan sonra maçın tatil edilmesi, Markus Merk maçın hakemiydi hatta. O esnada maçı Star'da canlı yayınlanırken ben de maçı anlatıyordum. Stad'da maç anlatmak, mesela oranın ayrı bir yeri vardır benim için. Aynı zamanda Santiago Bernabéu, Real Madrid'in stadı çok başka bir stattır. Old Trafford'da maç anlattım Manchester United'ın. Mesela Barcelona Nou Camp, yeni Nou Camp yapılıyor gerçi. Evet. Ama eski Nou Camp Avrupa'nın en büyük statlarından birisidir ama ambiyans ve atmosfer olarak benim hiç haz ettiğim bir stat değildir. Maç anlatım yeri açısından da öyle. En üst yerden maçı anlatıyorsun ve stat o kadar büyük ki böyle sahadaki futbolcular karınca gibi görünüyor. Hiçbir şekilde keyif almıyorsun orada maçı anlatırken. Anfield Road da öyle sanıyorum. Yukarıda çatının üzerinde anlatıyorsun maçı. Ama Nou Camp tabii çok acayip bir yüksekliği olduğu için orada gerçekten hiç keyif almıyorsun. Biz o dönem mesela Cem Yılmaz bir gitti. Dedi ki ya ben göremiyorum dedi. Güntekin gitti. Sabri abi gitti. Ondan sonra keyif almıyorlardı. Sonrasındaki süreçte mesela Barcelona'ya en çok Ertem ve ben gitmişimdir. Ertem ağırlıklı olarak gitmişim. Ertem'den sonra ben gitmişimdir mesela. Peki bir yükseliş sorusu geliyor o zaman. Sektörün en iyileri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki ben söylüyorum bunu. 25 yılı aşan bu kariyer yolculuğunda zirveye ulaştım dediğin an neresi? Hiçbir zaman yok. Hiç öyle bir duyguya kapılmam abi. Daha iyisinin olabileceğini, daha iyi yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Galiba başarının yolu da buradan geçiyor. Kesinlikle. Yani ben hayatım boyunca hiçbir konuda tamam oldu, bitti demedim. Daha iyisinin olabileceğine her zaman inandım. Çevremde beraber çalıştığım bütün herkese de bunu mutlaka söylemişimdir. Çünkü o duyguyu yaşadığın anda bu işi yapamazsın artık. Ben bu işi yapmak istiyorum çünkü bu işi çok seviyorum. O duyguyu yaşamayı da hiçbir zaman arzu etmiyorum açıkçası. Ben şu oldum artık demeyi de Allah bana nasip etmesin. Harika. Evet, öyle bir duyguyu, öyle bir söylemi de ifade etmemi de hiçbir zaman ne söylemek istiyorum ne öyle bir duyguyu da yaşamak istiyorum. Çünkü her zaman daha iyisi vardır. Kesinlikle ve kesinlikle vardır. Her zaman vardır. Kesinlikle vardır. Peki bir türbülans sorusu geliyor o zaman. Buna mutlaka bir yanıtın olacak diye düşünüyorum ben. Uçak yolculuğu ile canlı yayın birbirine benziyor aslında. Doğru. Bazen canlı yayınlarda da türbülanslar yaşanabiliyor. Canlı yayın esnasında yaşadığın en büyük kriz neydi ve o krizin altından nasıl kalktın? 2006'ydı yanılmıyorsam ya 2005 ya 2006. ATV'de Aziz Yıldırım'ı aylar boyunca sürekli olarak tırnak içinde söylüyorum resmen telefondan adeta taciz edercesine hemen her hafta araya mesaj ata filan programa çıkarmayı başarmıştım. ATV'de programı çıkardıktan sonra Saadettin Saran'la Aziz Yıldırım arası
Ciddi bir problem. Bozuktu, evet. Evet. Ve o dönemde onunla ilgili programda çok ağır ifadeler kullanmıştı. Benim de ayağımın dibinde çantam var. Çantamın içerisinde de telefonum var. Reklam arası verdik. Telefonu bir açtım. Aşağı yukarı 25-30 tane cevapsız arama var. Saadettin Tabii ki Saran. Saadettin Saran. Telefonu açtım. Aradım daha doğrusu. Ersin, ben programa bağlanmak istiyorum dedi. Tamam Saadettin Bey dedim. Kapattım telefonu. Aziz Yıldırım'a söyledim o esnada. Dedim ki Saadettin Bey programa bağlanmak istiyor. Dediğim anda bak, Ali Koç orada, Mahmut Uslu orada, Murat Özaydınlı orada, Ali Yıldırım orada. Ali Yıldırım orada, stüdyonun olduğu yerde de daha Aziz Yıldırım A demeden onlar hemen itiraz ettiler. Hayır hayır, olmaz, olur mu öyle şey falan diye. Dedim ki Sayın Başkan, Ahmet Çakar da orada, o esnada dedi ki yok olmaz dedi ya, kesin bir şeyler yaşanır diye. Ondan sonra başkana dedim ki başkanım bakın dedim. Siz Saadettin Bey'i programda eleştirdiniz ve çok ağır ifadeler kullandınız. Bu programa bağlanmasına izin vermediğiniz takdirde sonuçta Saadettin Bey çıkacak, diyecek ki konuştu. Ben söz hakkımı kullanmak istedim. İzin vermedi. Böyle bir durumla karşılaşmak size ne kazandırır? Eğer siz bu kadar ağır eleştiride bulunduysanız karşı tarafta söz hakkını kullansın ve bu mevzuyu böyle kapatalım dedim. Her ne kadar diğer yöneticiler itiraz etse de Allah var, başkan dedi ki tamam bağlansın dedi. Hiç mesela ne öyle olsun, ne böyle olsun, ne şöyle olsun, tamam bağlansın dedim. Ve o esnada bağladık ama nasıl bağladık? Biliyorsun kıyamet koptu yani. Tabii. Gecenin saat 12'si. O ona Aziz Efendi diyor, öbürü ona Saadettin Efendi diyor. Bitti mi diyor, bitmedi diyor. Bilmem ne filan derken tabii ciddi bir tartışma, ciddi bir problem yaşandı. Ama işin enteresan tarafı. Aziz Yıldırım dedi ki ben artık gidiyorum dedi programdan. Ya o kapatacak dedi ya ben gideceğim dedi. İki tarafı da halledip, iki tarafı da bağlayıp memnun bir vaziyette program bitti. Aziz Yıldırım mutlu, yöneticiler mutlu. Onlara veda ettim. Saadettin Saran aradı. Ersin'cim teşekkür ediyorum dedi. O baktım mutlu. Saadettin Saran mutlu. Allah'ım dedim. Aziz Yıldırım'ın mutlu, Saadettin Saran'ın mutlu olduğu yerde benim mutsuz olmam mümkün mü? Bir canlı yayın esasında yaşayabileceğim en kritik durum oydu aslında. Çünkü meslek hayatımın sonu da olabilirdi. Aslında bunun gibi pek çok krizle karşı karşıya gelmişsindir ama Tabii. kriz anlarında da sakin kalıp bu kararı verebilmek de çok önemli bir meziyettir. Kesinlikle öyle. Bu da bir tecrübe istiyor. Çünkü bazen şimdi kendi ağzınızdan çıkan cümlelerden siz sorumlusunuz zaten. Fakat kendi cümlenizin dışında yanınızdaki konukların ağzından çıkabilecek davranışları olsun, sözleri olsun, ifadeleri olsun, eleştirileri olsun. Aslında ister istemez siz de o sorumluluğu yaşıyorsunuz. O sorumluluğun baskısını, stresini siz de üstünüzde hissediyorsunuz. Özne siz olmasanız dahi, yani özne başkası olsa dahi, başkasını eleştirirken de normalde hiç mevzunun içerisinde yer almasanız da bir anda bütün sorumluluk size de geliyor. Neden? Çünkü o programın sorumluluğu sende. Sorumluluğu sende. Çok öyle haklısın. olunca yorumcunun kullandığı bir ifade sadece onu bağlamıyor. Beni de bağlıyor. Nasıl kanalı bağlıyorsa beni de bağlıyor. Çünkü kanal bana bir sorumluluk vermiş. Demiş ki Ersin bu programı idare et arkadaş. Sağ salim çok iyi bir şekilde idare et. Ne olursa olsun bütün her şeyi, anahtarı sana vermiş. Doğal olarak tabii ki her şeyden sen de sorumlu oluyorsun. Peki sevgili Ersin, çok teşekkür Bitti mi? ediyorum. Eyvallah. Bitti ama Keyifliydi. tekrar bu ifadeleri kullanarak bitireceğim. Gerçekten ellerine ve emeğine sağlık. Sağ olun. Hep Çok beraber. Teşekkür ederim. Sağ ol Mehmet abi. Beni konuk ettiğin için Corendon Airlines'a da aynı zamanda hem bu programa hem de aynı zamanda spora, futbola, sporun birçok branşına katkı verdiklerini de biliyorum. Onlara da bu anlamda teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sponsorların sporun içerisinde yer alması, sporun büyümesi açısından nasıl ki markaya katkı sağlıyorsa ama asıl en önemli katkıyı spora sağlamış oluyor. Bu yüzden onlara da çok haklısın. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.